çok kısaca açıklamak gerekirse fiyat ve kaliteyle çok kısaca özetleyebilirim. Türkiye'deki malum döviz sporu karşılığı dünyaca ünlü bildiğimiz gitar markalarının fiyatları oldukça yükseklerde. Ve bu paraların karşılığında aldığınız kalite, özellikle tabii ki ağaç kalitesi anlamında şu an Türkiye'de yapılan profesyonel anlamda custom gitarlarla artık kıyaslanamayacak düzeyde. Fakat aynı zamanda fiyat olarak da bu custom gitarlar oldukça ucuza geliyor diğer aldığınız o büyük markalara göre. Şöyle bir şey söylemem gerekirse, burada Mothership Guitars'da yaptıracağınız bir Stratocaster gitarın kalite karşılığı çok büyük bir markada ortalama belki 6-7 bin dolarlara falan geliyor. Evet, bunu hiç abartmıyorum. Bu master build'lara falan denk geliyor neredeyse. Bu yüzden zaten neden custom gitar özellikle Türkiye'de? Bu sebeple. Tabii ki gitar yaptırdığınız yerin de doğru standartlarda özenli çalışan ve düzgün iyi bir enstrüman yapması da önemli. Tabii ki bu şekilde de kıyaslamak gerekiyor. Öncelikle çok böyle sürekli al-sat yapan gitar tüccarına dönüşmediyseniz, iyi bir enstrüman arıyorsanız, kayıtlarınızda, sahnede sizi rahat ettirecek ve üzerinize adeta bir ceket gibi oturacak bir gitar arıyorsanız, bu yüzden de tabii ki custom gitar denebilir. Çünkü bir gitarda her şeyden öncelikle gitarın üzerinize oturması gerekir. Sapının formuyla, gövdesinin formuyla her şeyden önce rahat etmeniz gerekir. Bunu eğer çok ucuz bir gitarda da bulabiliyorsanız o doğru gitardır zaten. Birinci durum bu aslına bakarsanız ve bundan sonrasında gitar, sound tone vesaire gibi şeyleri aramak lazım. Yani neden custom gitar? Kişiye özel ve size özel gitar yapılıyor. Yani terzide gidip üzerinize bir elbise diktirmekle neredeyse aynı şey tabii ki yani. Daha çok ne tür gitar siparişleri alıyorum derseniz, son dönemlerde daha çok Telecaster stili gitar siparişleri alıyorum. Bizim kendi yaptığımız tasarımlarımız da var. Onlar da çok beğeniliyor ve tercih ediliyor. Ama bunun dışında mesela şöyle ilginç bir şey var. Klasik Stratocaster dizaynına göre Telecaster sipariş veren sayısı oldukça fazla. Dev bir fark var. Sebebini çok fazla anlayamasam da. Herhalde Stratocaster alternatifi piyasada ucuz gitarlar, orta sınıf gitarlar, üst düzey gitarlar çok daha fazla olduğu için olsa gerek diye düşünüyorum şu an için. Bas gitarlar konusunda evet, Precision Bass son dönemlerde oldukça popüler oldu. Eskiden bu kadar değildi ama son herhalde 4-5 yılda Precision basa ilgi oldukça arttı. Buna doğru orantılı olarak da bende de evet Precision bas gitar isteyen arkadaşlarının sayısı oldukça yoğunlukta. Çok iyi isimler de var bunların aralarında. Çalanlar, Precision gitarı aklıyla çalan insanlar. Bu herhalde çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Aslında bunun cevabı çok da kısa değil. Az önce anlattığım gibi neden custom gitar yaptırılmalı? Bu sebeplerle zaten yola çıkıp buraya gelip bir gitar siparişi veriliyor. Ama ortak nokta şu. Bir gitar siparişi verildiğinde insanlar aslında tam anlamıyla ne istediklerini %100 çok bilmeyebiliyorlar. Bunların arasında istediği şeyi çok iyi bilen insanlar da var tabii ki. Ama daha çok detayların farkında değiller. Çok fazla detay var. Kabaca gelip şey diyemiyorlar. Evet, ben bir Telecaster istiyorum. Evet, Telecaster istiyorsun ama bunun estetik görünümünden, renginden, ağaçlarından, fingerboard'un radyosu, fretler, vurgular vesaire çok fazla detay var. Bunlar tabii üzerinde konuşarak yavaş yavaş oluşuyor. Kişinin biraz da ne tarz çaldığı, ne stilde müzik yaptığına göre de ağaçlarından manyetiklerine kadar birlikte de karar verebiliyoruz. Ben bir yerde tabii ki yönlendiriyorum. Bu şekilde gitar siparişinin neredeyse son haline geliyoruz. Fakat yine de her şeyle anlaştığımızda bile bir boşluk bırakıyorum. Bu siparişe hemen başlamıyorum. Çünkü bu genel olarak şöyle oluyor. Bu siparişi vermenin heyecanıyla arkadaşlar eve gidiyorlar ve bir sürü Telecaster bakmaya başlıyorlar. İnternetten, Google'dan, Pinterest'ten vesaire. Bir sürü renk, bir sürü stil, model vesaire. Bunlar üzerinden fikirleri çok fazla değişiyor. O yüzden ben yine de bir hafta 10 gün o boşluğu sağlıyorum. Arada kararları değişip ne istediklerini, tam olarak sevdikleri şeyin ne olduğunu netleştirene kadar. Çünkü bir yandan da şöyle bir şey var. Gitar yaptırdığınızda önünüze tabii ki estetik anlamda, teknik anlamda koca bir deniz açılmış oluyor. Hemen hemen istediğiniz her şeyi bir sipariş edebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Bir Telecaster sipariş ettiyseniz manyetiklerini isterseniz Jazz Master manyetikleri de taktırabilirsiniz. Humbucker'lar da olur. Bu yüzden önünüzde sınırsız seçenekler açılıyor ve bu kararsızlık içinde çok gitgeller yaşanabiliyor. Bu yüzden bir gitar sipariş etmeden önce aslında tam olarak bunlara ne istediğinize, neyi sevdiğinize karar vermeniz gerekiyor. Özellikle renklerle ilgili bazen çok enteresan, çok uçuk renkler isteyebiliyorlar. Custom gitarda bu tip renklerin biraz tehlikeli yanı şu. Bazı renkler aslında çok güzel olabiliyor fakat bunlar sadece birkaç aylığına size çok güzel geliyor. Sonra çok sıkılmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden daha klasik, daha uzun zaman, her zaman seveceğiniz bazı renkler var. Onları tercih edebilirsiniz.
mesela. Bunu da sık sık dile getiriyorum zaten genel gitar siparişlerinde. Ben gitarı yapmaya başlamadan önce tabii ki öncelikle çizimler, 3 boyutlu çizimlerini yapıyorum gitarın. Benim kendi tasarımlarımdan birini istediyseniz ya da yepyeni kendinize özel bir tasarım da isteyebilirsiniz bu arada. Bunların çizimleri yapılıyor. Çizimini yaptıktan sonra ben tabii ki bu gitarı tam olarak yapmaya başlamadan önce bir kartondan gerçek boyutlu gövdenin, eğer bu bir yepyeni bir tasarımsa, gerçek boyutlu halini çıkarıyorum. Bu şekilde üzerinde yeniden konuşuyoruz ve son haline getirmeye çalışıyoruz gitarı. Daha sonra bilgisayar modellemelerinden sonra tabii ki gitar işleniyor, safı vesaire. Bu süreç ortalama 1,5 ay, maksimum 2 ay sürebiliyor. Bazen arkadaşlar Türkiye'de olmayan çok özel parçalar istiyorlar. Bu parçaları yurt dışından getirme süreci uzun olabiliyor. Bu sebeplerle bazen vakit uzayabiliyor tabii. Genel olarak gitar yapım süreci çok kaba hatlarıyla böyle diyebilirim. Custom gitarda ağaç seçimleriyle ilgili de çok fazla bu konuda sorular geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada kullandığımız ağaçların hepsi hava kuruması ve tamamen enstrüman yapmak için özellikle kesilmiş, doğru kesitlerden ve doğru dilimler alınmış hava kuruması ağaçlardır. Yani uluslararası düzeyde dünyanın neresine giderseniz gidin aynı kalitede ağaçlardan yapılır burada. Maple'lar olsun, rosewood'lar, Charles Swamp Ash, Honduras Moon gibi. Ağaç seçimleri şöyle, tabii ki istediğiniz ağaçtan istediğiniz gitarı yaptırabilirsiniz. Böyle bir sınırlama yok. Sadece benim tavsiyelerim oluyor genelde. Çok karar veremeyen ve bu kadar detay bilgisi olmayan arkadaşlar için. Şöyle çok kabaca bir şey söyleyebilirim ki eğer humbucker'lı bir gitar istiyorsanız Honduras Moon gerçekten bana göre tabii ki en iyi sound veren ağaç diyebilirim bu anlamda. Eğer daha strat stili bir gitar istiyorsanız Swamp Ash'te tartışmasız bence en iyisi. Fingerboard konusunda tamamen tercih tabii ki Maple ya da Rosewood fingerboardlar. Fakat bu konuda da böyle en iyisini istiyorum derseniz de Brazilian Rosewood yine tartışmasız. Hem sustain'iyle hem tonuyla bütün dünyaca artık kabul edilmiş bir şöhreti var. Sap yine aynı şekilde Maple tabii ki çok klasik, her zaman iyi. Doğru kesilmiş quarter soul bir Maple. Gitarınız hem sağlığı açısından hem tonu açısından bence muhteşem. Humbucker gitarlar için yine tabii ki Honduras Moon'u tercih ederim kendi adıma. Size tavsiye ederim. Ayrıca Honduras Moon'un da stabilitesi Maple'a göre çok daha iyidir gitarın sağlığı açısından.